Herkese yeniden merhaba dostlar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere doğanın ve yeşilin içinden sesleniyorum. Kendime biraz zaman ayırmak için böyle yeşillik bir yere geldim. Yanımda su sesi, Uludağ'ın bağrından kopup gelmiş o suyun sesi, akışı, yeşeren doğa, tabii ki bahar ayı ile birlikte yeşeren doğa ve etrafta biraz olsun huzur bulmayı bekleyen insanlar. Bugün sizlerle kısa bir süre önce kendi hayatımda fark ettiğim bir şeyi paylaşmak için buradayım arkadaşlar. Şimdi bunu sizinle neden paylaşmak istedim? Biliyorsunuz ki ben bu kanalda spiritüel ve gizemli konularla ilgili bilimin ve spiritüalizmin ışığında bir ortak paydasında bu konularla ilgili bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Ancak zaman zaman da böyle sizlerle sohbet etmeyi seviyorum. Bu nedenle bu video bir sohbet videosu olsun istedim. Çünkü bunu çok bilimsel ya da çok böyle ciddi bir taraftan anlatamazdım. Bir arkadaş gibi sizinle karşınızda, sizinle sohbet eden bir dost gibi bunu anlatmam gerekiyordu arkadaşlar. Like and subscribe. Şimdi şu soru hemen hemen hepimizin zihnini bir noktada meşgul ediyor. Ben neden bir türlü iyileşemiyorum? Neden bir türlü bu olayı atlatamıyorum? Başınıza her ne gelmiş olursa olsun fark etmez. Ben neden bunu yaşadım? Neden tüm bunlar benim başıma geldi? Ben bu olayı neden atlatamıyorum ve neden eskisi gibi olamıyorum sorusunun cevabını bugün sizlerle tartışacağız. Elbette ki ben bunu kendi hayatımdaki bazı fark edişlerimle ve örneklemelerle size açıklamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, iyi kötü bir hayat yaşıyorsunuz. Bir şeyler böyle tıkırında gidiyor. İşte işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz, ailenizle zaman geçiriyorsunuz, geçim derdine düşüyorsunuz, hayatınızı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Orta standartta bir hayatınız var diyelim ki. Sonra bir şey oluyor, bir olay oluyor, bir travma. Yani böyle sizi sizden alan, bu benim başıma nasıl gelir dedirten, ilk yaşadığınızda şok geçirdiğiniz, daha sonra yavaş yavaş idrak etmeye başladığınız ve artık o iyi kötü giden hayat düzeninizi alt üst etmiş bir travmadan bahsediyorum. Küçük ya da büyük olması fark etmez. Burada önemli olan o travmayı sizin yaşamış olmanız. Bir şekilde o iyi ya da kötü giden hayatınızın, yani orta düzeyde diyelim giden hayatınızın tamamen değiştiğini, alt üst olduğunu görüyorsunuz. İlk başlarda bu olayı anlayamıyorsunuz. Olayın sıcaklığıyla, şokuyla onun başınıza geldiğine inanamıyorsunuz. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra siz idrak etmeye başladıkça bu sefer şu soru gelmeye başlıyor aklınıza. Neden ben? Şimdi ben bunu hak edecek ne yaptım? Travma neden insanın başına gelir, neden yaşarız? Tabii ki bununla konuşacağız. Sonrasında ben de dahil hepimizin düştüğü en büyük hatayı anlatacağım şimdi size. Neden iyileşemiyorum? Neden atlatamıyorum? Neden bitmiyor? Neden eskisi gibi olamıyorum? Şimdi burada bu videonun iki temel sorusu var. Tamam mı? Bu şekilde gidersek daha sağlam ilerleriz. Birinci soru. Bu benim başıma neden geldi? Ben bunu neden yaşıyorum? Niye ben? İkinci soru. Neden bunu atlatamıyorum? Neden kurtulamıyorum? Bakın tekrar ediyorum. Başınıza ne gelmiş olursa olsun fark etmez. Şimdi bu sorular cebimizde. Bu iki soru cebimizde. Tamam mı? Sonra aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor, günler geçiyor. Her neyse siz bu işin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu travmadan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Yaşadığınız bu kötü olayı atlatmaya çalışıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz.
kendinizi mücadele ederken buluyorsunuz. Bu mücadelede zaman zaman yanınızda aileniz oluyor. Zaman zaman arkadaşlarınız oluyor. Zaman zaman en fecisi yalnız oluyorsunuz. Yalnız başınıza bir şeyleri atlatmaya çalışıyorsunuz. Tamam mı? Buraya kadar okeyiz. Sonra işte düştüğümüz en büyük hata noktasındayız şu anda. Nerede yanlış yapıyoruz? Neden iyileşemiyoruz? Neden eski halimize dönemiyoruz? Eski hayatımıza neden kavuşamıyoruz? Arkadaşlar bir kere zaten bu sorunun soru yanlış. Yani hani diyor ya, doğru bir hayat yaşayabilmek için doğru soruları sormalısın. Soru yanlış olduğu için dolayısıyla işin içinden de çıkamıyoruz. Şimdi yaptığımız en büyük yanlış şu, hata. Biz o travma başımıza gelmeden önceki halimize dönmeye çabalıyoruz. Yani o olayı yaşamadan önceki halimize dönmek için çabalıyoruz. Bütün çabamız bu, bütün uğraşımız bu. Sanki şöyle hayal ediyoruz. Yani sanki bu gördüklerimiz, yaşadıklarımız bir kabus olsa da ben uyansam ve her şey eskisi gibi olsa. İşte en büyük hata bu arkadaşlar. İlk sorumuz neydi bizim? Bu neden benim başıma geldi? Ben bunu neden yaşıyorum? Neden ben? Şimdi bu soru üzerinde duracak olursak, zaten travmanın başına gelmesi sebebi bu. Sen eski hayatına dönmeye çabalıyorsun. Travmanın amacı, yani travma dediğim şeyi siz şöyle düşünün arkadaşlar. Başınıza gelen olay her neyse. Zaten bunu yaşama amacın senin eski hayatını, o eski halini dönüştürmen. Sen o halden çıkacaksın, yeni bir hale geçeceksin. Yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir bilinç, yeni bir sen. Ama zaten başına bunun için geliyor bu yaşadığın şey. Ama sen eski haline dönmek için diretiyorsun. Başına gelen bu şeyden, ondan kurtulamıyorsun. Ben bunu kendi hayatımda deneyimlediğim için anlatıyorum. Elbette ki buna karşı çıkanlar olacaktır. Ancak eğer şöyle bir sorunun içinde çırpınıyorsanız, yahu arkadaş ben neden kurtulamıyorum? Neden atlatamıyorum? Neden diyorsanız ben size sebebini söylüyorum. Tamam mı? Şimdi sen eski düzeninin değişmesi gerekiyordu. Eski bilincinin artık dönüşmesi gerekiyordu. Bir kabuk değiştirir gibi bundan kurtulman gerekiyordu. Sen o düzende direttiğin için başına bir olay geldi. Ne olduğu önemli değil. Bunu yaşadın ve bunu yaşama sebebinin hakkını vermen lazım. Ne yapman lazım? Eski düzenine dönme arzusu ve özlemi yerine yeni sen kim? Ya da sen yeni düzenin senin nasıl olmalı? Yeni sen nasıl olmalısın? Bir şeyler değişmesi gerekiyor demek ki ben bunu yaşadığıma göre, ama ne yönde değişmeliyim? Buna kafa yormalısın. Enerjini buna vermelisin. Anlatabiliyor muyum? Neden kurtulamıyorsun bu olaydan? İşte bu yüzden. Bunu fark edemediğin için sen o olayın, o sıkıntının, o travmanın içinde kaybolup gidiyorsun. Çünkü enerjiyi yanlış yere yönlendiriyorsun ve yanlış soruyu soruyorsun. Doğru soru. Şimdi bizim 2 tane sorumuz vardı. Birincisi, neden ben? Çünkü senin değişmen gerekiyordu. Çünkü artık hayatında bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Artık o düzeni sen her ne kadar devam ettirmek istesen de, mutlu değilsen bile, memnun değilsen bile, sen her ne kadar onu devam ettirip korumaya çalışsan da onun artık değişme vakti gelmişti. Belki sana birkaç uyarı geldi ve sen bunları dikkate almadın. Çünkü sen değişmek istemiyordun. Çünkü sen düzenini korumak istiyordun. Çünkü sen buna alışmıştın. Tamam mı? Ama artık sistem sana dedi ki, hayır arkadaşım, değişeceksin. Ben seni uyardım birkaç defa ama sen bunu dikkate almadın ya da anlayamadın. Her neyse, bu sorun değil. Sonra başına ben senin bu olayı getirdim. Sen değişeceksin. Başka şansın yok ve sen bunu anlayana kadar bu sıkıntının içinde kalacaksın. İşte bu yüzden iyileşemiyorsun. İşte bu yüzden kurtulamıyorsun. Bakın, her zaman söylüyorum. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa bir uzmandan, tıp eğitimi almış bir uzmandan yardım almanız çok yerinde. Şimdi ben böyle konuşunca spiritüalistler bana kızıyor. Diyorlar ki işte sen ne biçim spiritüalistsin? Sen ne biçim işte
maneviyatçısın ki ben hiçbir zaman öyle olduğumu iddia etmedim arkadaşlar. Ben sadece hayatın anlamını bulmaya çalışan sıradan bir insanım. Tamam mı? Ben de sizler gibi değişmeye, gelişmeye, hayatımı güzel yönde idame ettirmeye çalışıyorum. Hepsi bu. İşte sen neden böyle düşünüyorsun? Hiçbir zaman doktor, ilaç, tedavi çözüm değildir. Her şey maneviyatla biter diyorlar böyle konuşunca. Evet, tıpçılar da mesela ya da bilim tarafından bakan insanlar da işte bunu söylemeyince kızıyorlar. Ama artık kimin neye kızdığının bir önemi yok. Ben sadece bu uyarıyı yapıyorum. Eğer gerçekten kronik bir rahatsızlığınız varsa, bir türlü içinden çıkamadığınız sıkıntılarınız, sorunlarınız varsa destek almak en güzeli elbette ki. Ancak diyorsanız ki ben bir sıkıntının içinde yıllardır boğuşuyorum, yıllardır bunu atlatamıyorum, atlatmak istiyorum, çok istiyorum kurtulmak ve eski halime dönmek istiyorum. Ben eski hayatımı özledim, her şey çok güzeldi diyorsan eski hayatına dönme şansın olmadığı için bu durumun içindesin. Değişmen gerekiyor, değişeceksin, başka şansın yok. Bu olayı bu yüzden yaşadın. Bunu anladığımızı düşünüyorum, tamam. Neden sen? Çünkü bu yüzden sen. Bunu bir araç olarak göreceksin. Tabii ki kolay değil, yani ben de yaşadım aynı şeyleri, çok büyük sıkıntı. Bazen cehennem ateşinin içinden geçiyorsun ve bunu çıplak ayakla yapıyorsun gibi düşün. Yani ateşin üstünde çıplak ayakla yürümek gibi düşün. Bunlar kolay şeyler değil, böyle bir nefeste anlatılacak konular değil elbette ki. Ancak yani burada başka türlü de anlatabileceğimi düşünmüyorum. Yani bu şekilde ancak anlatabilirim. Şimdi arkadaşlar bu olayların başımıza neden geldiğine takılıp enerjiyi oraya harcamak yerine ne dedik? Neyi değiştirmem gerekiyor? Bu olay başıma neden geldi? Neyi değiştirmem gerekiyor? Eski hayatıma dönmek istiyorum. Hayır. Yeni bir sen yaratacaksın. Yeni bir seni nasıl yaratacaksın? Şimdi bir örnekle gidelim burada. Çok pardon. Örneğin bir ilişkin vardı. İlişkin iyi kötü devam ediyordu. Uzun süredir birlikteydin. Çok da alışmıştın. Aslında yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunun farkındaydın. Ancak ilişkiyi bitirmek istemiyordun. Çünkü alışmıştın ona, onu seviyordun, onsuz bir hayatı düşünemiyordun. Ve belki de etrafında çevrendeki insanlar sizi artık birbirinize çok yakıştırıyordu. Ya da herkes bu ilişkiyi biliyordu ve bu ilişkinin bitmesi senin işine gelmiyordu bir şekilde, tamam mı? Açık konuşalım şimdi. Devam ettiriyordun. Sonra ne oldu? Bir şekilde karşındaki insan sana bir yanlış yaptı. İlişkiyi çok büyük bir yara aldı, darbe aldı. Aldatıldın, yalana uğradın ya da her neyse işte, tamam mı? Ve bunu bir türlü atlatamıyorsun. Bu yüzden ilişkin bitti, evliliğin bitti, o oldu bu oldu. Şimdi burada yeni bir hayat kurmak derken, yeni bir sen derken ilişki içerisinde her ne yaşamış olursan ol, bu sadece bir örnekti. Elbette ki böyle bir durumda benim şahsi fikrim böyle bir durumda o ilişki artık devam etmez. Ben biraz bu konularda sert kırmızı çizgileri olan bir insanım. Ancak diyelim ki başka bir sorun yaşadığın ilişki içerisinde ve bir türlü atlatamıyorsun bu konuyu. Ya o kişiyle, mevcut kişiyle yeni mevcut bir düzen, yeni mevcut bir sistem kurup ilerlemelisin. Ya da o kişiyi hayatından çıkarıp aşk hayatında kendine yeni bir sayfa açmalısın. Sen başka türlü bu travmanın içinden çıkamazsın. Yani bu şeyin içinde debelenir durursun sürekli. Ya da farklı bir olay. Her şey çok güzel giderken bir anda battın. İşte işin battı, o oldu, bu oldu. Ve bunu bir türlü atlatıp toparlayamıyorsun. Demek ki eski işin ya da eski düzeninde bir sıkıntı vardı ve bunun değişmesi gerekiyordu. Ama sen ne yapıyorsun? O travmayı atlatıp, o sıkıntıyı bir an önce atlatıp, şu mikrofonları da kapatmayalım da, o travmayı bir an önce atlatıp eski düzene geçmek istiyorsun. Eski haline getirmek için çabalıyorsun. Tüm çaban bu yönde, tüm enerjini buraya harcıyorsun. Hiçbir şey olmuyor bu şekilde. Sebebini de az önce açıkladım. Ne yapacaksın? Yeni bir sen, yeni bir düzen, yeni bir bilinç, yeni bir akıl, yeni bir iş belki. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapacaksın. İşte bütün enerjiyi buraya kanalize ettiğin zaman, bunu farkına varıp bunun, bak bu çok önemli. Farkındalık çok önemli. Bunun farkına varıp bütün enerjiyi bu tarafa kanalize ettiğin zaman
travma, yaşadığın olay her neyse senin hayatındaki görevini artık tamamlıyor. Dolayısıyla da hayatından gidiyor. Sen bir bakıyorsun ki kurtulmuşsun. Çünkü yeni bir sen yaratmaya çalışıyorsun. Yeni bir düzen kurmaya çalışıyorsun. Değişiyorsun. Anlatabiliyor muyum? İşte bu nedenden dolayı hayatındaki görevini tamamlayan travma artık sana veda ediyor. Toparlayacak olursak arkadaşlar, yani bugün benim size anlatmak istediğim bu konuyu özetleyecek olursak, toparlayacak olursak, bakın bu güzel mekanda, bu güzel güneşin altında mis gibi bir bahar ve doğa kendini tazeliyor şu anda. Evet, yapraklar gene geçen seneki gibi yeşil. Her şey geçen seneki gibi. Hiçbir fark yok ama aslında aynı değil. Farklı bir düzen, farklı bir yaprak, farklı bir çimen, farklı bir ne bileyim hava. Anlatabiliyor muyum? Yani aynı gibi görünüyor evet ama farklı. İşte doğanın bu düzeninden ilham alarak aslında biraz da size bunları anlatıyorum. Siz de tıpkı doğa gibi eski kurtulmanız gereken şeylerden aslında başınıza bir travma gelmeden de kurtulabilirsiniz. Zaten başınıza bir olay gelmesi işin son noktasıdır. Siz uyarıları yani birkaç kere uyarılırsınız. Uyarıları dikkate almadığınız için başınıza gelir zaten. Bunu beklemenize gerek yok. Kendinizi yenileyin, doğa gibi kabuk değiştirin. Neleri değiştirebilirsiniz hayatınızda? Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. İnanın zor değil. Ve siz bunu yaptığınız zaman hayatınızda zaten çok fazla bir sıkıntı yaşamadığınızı göreceksiniz. Şimdi toparlayalım. Neden ben? Çünkü senin değişmen gerekiyordu. Çünkü eski düzen devam edemezdi. Çünkü yeni bir sen yaratman gerekiyordu. Peki neden kurtulamıyorum? Çünkü değişmiyorsun. Çünkü değişime direniyorsun. Çünkü yeniye açık değilsin. Çünkü yaratman gereken, var etmen gereken o yeni düzenin adımlarını bakın. Her şeyi dört dörtlük yapmanıza gerek yok. Bir adım bile atsanız bu konuda, bir girişimde bile bulunsanız yeterli. Artık o travmadan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. O sizi terk etmeye başlayacak. Bunu hissedeceksiniz. Tamam mı? Belki olay tam olarak bitmeyecek ama sizde yarattığı duygu sizi terk etmeye başlayacak. Zaten hep ne diyoruz? Başımıza gelen olaylar bizi etkilemez. Olayların bizde yarattığı duygular bizi etkiler. Siz olaya nasıl bir duygu yüklüyorsanız, nasıl bir anlam yüklüyorsanız sizi etkileyen şey odur. O nedenle artık o duygu sizi terk etmeye başladığında ne olacak? Siz enerjinizi, size lazım olan değişiminiz için, hayatınızı geliştirmeniz için ve daha iyi, daha sağlıklı, daha mutlu bir hayat yaşamak için ihtiyacınız olan enerjiyi kendinizde toplamış olacaksınız. Sağa sola savurmayacaksınız arkadaşlar. Yani özetle yaptığımız en büyük hata, ben eski halime dönmek istiyorum. Eski hayatımı özledim. Bu olay başıma gelmeden önceki halime geri dönmek istiyorum da direttiğin için o nedenle iyileşemiyorsun. O nedenle bitmiyor bu acı. Biraz daha yumuşak, biraz daha yeniliğe açık ve farkındalıkla devam ettiğin sürece sen bu travmadan da kurtulacaksın ve yeni bir sen de yaratacaksın. Bak bunun garantisini veriyorum. Çünkü ben kendi hayatımda bunu yani bu böyle kitaptan okunmuş, sağdan soldan duyulmuş bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Deneyimlenmiş, yaşanmış, süzgeçten geçmiş ve başarılı olmuş bir tespit. Ezan okunmaya başlandı arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Like and subscribe.